Herkese merhaba. Bugün sizlerle Akakçe'de 4 büyük spor ayakkabısının 4 ikonik ayakkabı modelini inceleyeceğiz. Bu ayakkabıların geçmişleri nedir, kültürlerinde neler vardır, ayakta rahatlar mı, nasıl duruyorlar, kendi fikirlerim neler, bunları sizlerle paylaşacağım. Hadi başlayalım. Evet, Adidas Superstar'la incelememize başlıyoruz. Superstar, Adidas'ın en ikonik, en bilinen modellerinden bir tanesi. Benim de daha önce kendi günlük hayatımda tercih ettiğim bir ayakkabı. 1969 senesinde üretime geçmiş bir ayakkabı. Tabii bu dönemlerde Adidas ve Converse arasında inanılmaz bir rekabet var. Adidas bu rekabette öne geçebilmek için özellikle basketbol dünyasında bir yer edinmek istiyor ve bu ayakkabıyı Superstar'ı aslında basketbol ayakkabısı olarak üretiyor. Daha sonra ayakkabı o kadar popüler oluyor ki günlük hayatta kullanılmaya başlıyor ve bugünlere kadar popüler bir günlük ayakkabı olarak geliyor. Şimdi ayakkabıya biraz yakından bakalım. Evet, Superstar. Bu ayakkabı aslında hepinizin görsel olarak hakim olduğu bir ayakkabı. Beyaz ve Adidas çizgilerinin siyah olduğu klasik bir model. Amblemini de burada hani altın rengi bir renkte paylaşmışlar. Benim çok hoşuma giden bir model. Öncelikle onu söyleyeyim. Genel olarak bütün kıyafetlerle rahatlıkla giyebileceğiniz bir model. Zaten diğer inceleyeceğimiz modellerde Adidas'ın bu Superstar modelinde en büyük özelliği günlük kıyafetlerle, takım elbise altına, spor ayakkabı, spor kıyafetlerle her şeyle paylaşabileceksiniz, giyebileceksiniz. Superstar'ın bu kadar popüler olmasında, kültürde bu kadar yer edinmesinin en büyük sebeplerinden biri dediğim gibi basketbol ayakkabısı olarak üretilmesi. Ama daha önemlisi Kerim Abdul-Jabbar, Jerry West gibi dönemin hatta NBA tarihinin, basketbol tarihinin en önemli sporcularıyla sponsorluk anlaşması imzalamış olması Adidas'ın. Jerry West biliyorsunuz NBA logosunda bulunan bir basketbolcu. Kerim Abdul-Jabbar da zaten basketbol tarihinin en büyük isimlerinden bir tanesi. Doğal olarak bu ayakkabının onların ayağında basketbol sahasında görülmesi bu ayakkabının basketbol dışında sokak kültürüne de yerleşmesine sebep oldu. Bunun dışında Run DMC diye önemli bir rap grubu Adidas ayakkabılarıyla özellikle Superstar modeliyle çok fazla klip çekti. Gündelik hayatlarında ve konserlerinde bu ayakkabıyı giydiler. Ve doğal olarak insanlar hem basketbol sahalarından hem bu rap müziğin etkisiyle gündelik hayatlarına Adidas'ın bu modelini almaya başladılar. Ve bir anda bir patlama yaşandı ve Adidas'ın en ikonik modellerinden bir tanesi oldu. Şimdi ayakkabıya şöyle genel bir bakarsak ayakkabının altı zaten kauçuk. Kaymasını engelleyecek bir şekilde sağlam bir yapısı var. Görsel olarak oldukça yakışıklı bir ayakkabı bence. Dediğim gibi bütün kıyafetlerinizle rahatlıkla kombin edebileceğiniz bir model. Ön tarafında sert bir metal yer kullanılmış. Bunun amacı işte parmağın daha rahat hareket etmesi ve zarar görmemesi için. Adidas amblemleri siyah çizgilerle kullanılmış bu modelde, bizim aldığımız bu modelde. Ben böyle siyah beyaz farklı iki rengin kullanılmasını daha çok seviyorum. O yüzden Adidas'ın bu modeli çok hoşuma gidiyor. Birazdan zaten ayağımda inceleyeceğim. Yani ne kadar rahat, ayakta nasıl duruyor. Orada da daha detaylı bilgiler paylaşırım sizlerle. Bir numara büyüğünü veya yarım numara büyüğünü alabilirsiniz. Ama görsel olarak çok hoşuma gitti. Ayakta daha da güzel durdu. Sen ne diyorsun Deniz? Nasıl oldu? Abi bu okul zamanında şey vardı, hatırlarsan belki. Converse ile Superstar arasında bir rapçi rockçı olayı vardı. Aynen öyle. Ben de rapçi olduğum için hep bu Superstar giyiyordum. Rapçi Bende vardı. sen? Aynen, eski. Eski rapçilerden sen mi vardın? Aynen. Şimdi benim ele alarak baktığımla görselde ayaktaki görüntüsü çok farklı. Böyle daha çok hoşuma gitti. Onu söyleyeyim. Evet, gelelim Nike Air Force One. Benim şahsi olarak favorim. Nike Air Force One, Nike'ın en popüler ve en çok satan ayakkabılarından bir tanesi. Bu kadar ikonik ve bu kadar kültüründe yer edinmesinin sebebi Nike'ın bu ayakkabının pazarlanması aslında.
Biraz Adidas'taki Superstar modelinin hikayesine de benziyor. Bu ayakkabı da bir basketbol ayakkabısı olarak aslında üretiliyor. Ama daha sonra popüler olmasından dolayı gündelik hayatında insanlar bu ayakkabıyı giymeye başlıyorlar. Air Force One'ın en büyük özelliği hava taban teknolojisi. Bu Air ismi de zaten oradan geliyor. Bu teknoloji bulunduğunda aslında 1977 yılında Nike ilk başka bir ayakkabıda bunu deniyor. Daha sonra basketbol piyasasında hani bu ayakkabının biraz pazarlamasıyla alakalı bu modelde ilk deniyorlar. Bu ayakkabının tabanında havayla güçlendirilmiş bir taban var. Dolayısıyla uzun süreli kullanımda ayakkabının daha rahat ve konforlu olduğunu iddia ediyor Nike. Şunu söyleyebilirim, bu ayakkabı biraz ağır. Yani bunu hissedebiliyorsunuz. Ayağıma giydiğim zaman da tepkilerimi söyleyeceğim zaten ama genel olarak yorumlara baktığımda, kullananlarla görüştüğümde de aynı şeyleri duydum. Genel olarak ağır bir ayakkabı ve tabanı sert bir ayakkabıymış. Ama bu işte Air teknolojisi Nike'ın da iddiasına göre uzun süreli kullanımda bir rahatlık sağlıyormuş. Ben bu ayakkabıyı hiç giymedim. Görsel olarak çok beğendiğim bir ayakkabı. O yüzden ayağımda denediğimde göreceğim. Burada görmüş olduğunuz deliklerde ise işte ayakkabının içine hava girmesi, işte klasik biraz daha havadar bir ayakkabı olmasını sağlıyor. Genel olarak sade bir ayakkabı. Bu ayakkabıyla ilgili enteresan bir bilgi daha vereyim size. Bildiğim kadarıyla 2000'e yakın Air Force modeli var. Yani bu ayakkabı o kadar çok tutuyor ki Nike bunun üzerine değiştire 2000'e yakın model üretiyor. Hatta bir 2 sene üretiminden sonra bu ürünü durduruyorlar. Ama Air Force'un o kadar büyük bir pazarlama başarısı oluyor ki insanlar düzenli olarak Nike'dan bu ayakkabıyı talep etmeye başlıyorlar. Ve Nike dayanamayıp tekrar bu ayakkabı üretiyor. Aynı Adidas'taki gibi Nelly isimli bir rapçi 2002 senesinde bu sefer Air Force Ones adına bir şarkı çıkartıyor. Yani direkt ayakkabıya bir şarkı çıkartıyor. Ve tabi basketbolda kullanılması, daha sonra rap dünyasında şarkı yapılması adına bu ayakkabıyı aynı Adidas Superstar'daki gibi çok popüler bir hale getiriyor. Dolayısıyla şu anda da insanların dünyada en çok kullandığı ayakkabılardan bir tanesi. Birazdan ayağımda deneyeceğim. Size tepkilerimi bildireceğim. Ayakkabı rahat. Onu söyleyeyim. Beklediğimden daha rahat. Biraz ağır. Ama hani alışılır gibi duruyor işin aslı. Ne güzel durdu. Yani beyaz zaten avantajlı. Her şeyle giyiliyor. Şu etiketini şöyle yapayım. Ama rahat olması hoşuma gitti. Ben bu kadar rahat bir şey beklemiyordum. Onu söyleyeyim. Bir dön bir etrafını görelim mi? Değil mi öyle? Aynen. İşte biraz yürüyeyim. Benim hoşuma gitti abi. Rahat ve şık görünüyor. Ne diyorsun abi? Gayet iyi bence. Beğendin değil mi? Ben sevdim. Alır mısın eşine dostuna? Bir de bunların üzerine kalemle falan fosforlu bir şeyler çiziliyor. Onlar daha tarz oluyor. Ya dedim ya, bunun 2000 tane modelini üretmiş Nike zaten. Hani bunun buradan bilekten şey olanı var, daha yüksekte olanı var, farklı renklerde olanı var. Biz bilerek beyaz olanı tercih ettik. Hani daha sade olsun, fikir sahibi olalım diye. Benim hoşuma gitti. Beklediğimden daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Tabanı yumuşak, birazcık burnuna dayandı ayakkabı. Hani bir yarım beden büyüğünü tercih edebilirsiniz gibi duruyor. Onu söyleyeyim yani. Şöyle bakıyorum. Yani hani çok ufak bir pay belki bırakılabilir. Onun dışında ben gerçekten beğendim. Rahat. Görüntüsü de güzel. Tabii biraz pahalı bir ayakkabı. Hani onu da söyleyeyim. O yüzden hani Akakçı'ya girip mutlaka fiyatını bir karşılaştırın. 6 ay önce fiyatı neymiş ona bir bakın. Hani bir bekleyebilirsiniz, bilmiyorum artık ama alacaksanız kesinlikle tercih edebileceğiniz bir model. Çok şık, her şeyle de giyebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Evet, gelelim Puma'ya. Puma Roma 1968 senesinde üretime geçen bir model. Atletizmde özellikle koşucular için üretilmiş bir model. Dolayısıyla daha çok konfor sunan bir ayakkabı. Dediğim gibi yorumlara bu ayakkabıları almadan önce, incelemeden önce biraz baktım. Kullananların yorumları neler, çevremde kimler kullandı. Bu ayakkabı ile ilgili, yani Puma ile alakalı genel olarak kullanan herkesin söylediği şey ayakkabının çok rahat olduğu.
Görsel olarak beyaz bir modelin seçtim. Tabii ki hepsinin farklı renkleri, farklı modelleri mevcut. Bunların hepsinde Akakçı'ya girerek fiyatlarını ve modelleri karşılaştırabilirsiniz. Biz daha popüler olan, hepsinde de standart olan beyaz modellerini tercih ettik incelemek için. Şimdi standart bir ayakkabı. Görüntü olarak çok bir şey sunmuyor ama konfor olarak çok daha rahat olduğunu söylüyorlar Nike ve Adidas'ın modellerine göre. Dediğim gibi zaten atletizm ve koşuyla alakalı bir ayakkabı üretimi olduğu için muhtemelen daha da rahattır diye düşünüyorum. Çok hafif, onu söyleyebilirim. Ayağımda deneyeceğim. Bunun altı da kauçuk. Aslına bakarsanız materyal ve tasarım olarak aşırı bir fark yok. Puma ile ilgili enteresan bir bilgi şunu söyleyebilirim. Aslında Puma ile Adidas'ın üreticileri, sahipleri aynı kişiler. Yani iki kardeş. Adolf Dassler, Adidas'ın kurucusu ve Rudolf Dassler beraber kuruyorlar. Daha sonra Rudolf Dassler ayrılarak abisidir kendileri. Adolf Dassler'in Puma'yı kuruyor. Bunun sebebini birçok iddia var ama sonuçta bir ayrılık yaşanıyor. Adidas ve Puma aynı şehirde bulunan iki büyük firma olarak dünyaya sunuluyor. Dolayısıyla Puma da Adidas kadar eski, onun kadar kaliteli ve bilinen bir marka. Ben ayağımda konforuna baktıktan sonra biraz daha yorum yapmak istiyorum. Ama görünüş olarak çok büyük bir fark olmadığını söyleyebilirim. Evet, Puma Roma. Bayağı rahat ayakkabıymış gerçekten. Bahsettikleri gibi. Ayağıma giyer giymez rahatlığını hissettim. Ve hafif. Onu söyleyeyim. Ayağım içinde bayağı rahat. Şuradan biraz bak, görüyor musun? Bir tık belki bunun da diyeceğim büyüğünü alır mıydım diye ama parmak boyu da var. Herhalde biraz esner. Biraz yanlar sıktı gibi ama onun dışında tabanı inanılmaz rahat. Görsel olarak nasıl? Bunu nasıl buldun? Dışarıdan. Abi, diğerlerine göre en basit bence bu. Basitlik anlamında değil mi? Aynen. Yani Skechers da böyle çok düz beyazdı ama o biraz daha hareketliydi. Yani bu ayakkabı bir tık daha düz ama çok rahat. Hani ayakkabı da hem düz olsun hem rahat olsun diyorlarsa Bir etrafında dön istersen. Puma'yı tercih edebilirler. Onu söyleyeyim. Zaten dedim ya, atletizm için, koşu için üretmişler bu ayakkabıyı. Anladığım kadarıyla da hakkını veriyor. Kim geliyor aklına? Atletizmde Puma'da. Puma'da atletizmde neydi o? Hüseyin Bolt. Neydi o? Rekortman çocuk. Doğru, Puma'nın değil mi o? Evet. Sponsorluğu. Hüseyin Bolt giyiyordu. Hüseyin abi de boşa giymez diye düşünüyorum yani bu ayakkabıyı. Aynı zamanda Gerçekten Pogba'nın da sponsoru. rahat bir ayakkabı yani, hakikaten rahat. Ama görsel olarak hani bu tamamen kişisel tercih. Bana çok düz geldi. Ben dediğim gibi hala Air Force'ta kararlıyım. Bunun renkleri de daha, seçenekleri de fazla. Bu modelin de renk seçenekleri fazla ama hani tarz olarak çok dar bir ayakkabı. Yine de tabii ne aradığınıza bağlı olarak ayakkabı tercihinizi yapabilirsiniz. Çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Tabii burada biraz da fiyat performans da devreye giriyor. Dediğim gibi bunun için de Akakçı'ya girip fiyatlarını tek tek karşılaştırabilirsiniz. Hangisi size en uygunsa onu alabilirsiniz. Ve gelelim Skechers Burst. Skechers 1992 senesinde piyasaya giren bir ayakkabı. Daha çok konfor ve rahatlıkla ön plana çıktı. Görsel olarak daha çok renkli ayakkabıları da tercih ettiler. Yani enteresan bir kombinleri var. Ben Skechers bir ayakkabı kullandım. Anneme de almıştım. O da kullandı. İkimiz de çok memnunduk. Yani rahatlık anlamında. Ama tabii bu bahsettiğimiz bütün ayakkabılar biraz hani zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkes kendine uygun olanı tercih ediyor ama genel olarak Skechers ayakkabılarda konfor bulabileceğinizi söyleyebilirim. Memory foam dedikleri ayakkabının içindeki iç taban yapısı. Aslında ayakkabıyı incelerken 4 bölgeye ayırabiliriz. Hani kabaca alt taban, ayakkabının yere değdiği alan, orta taban, işte ayakla alt taban arasındaki konfor sağlayan alan, iç taban, ayağın ayakkabının içine girdiğinde ilk temas ettiği yer ve dış tarafı işte ayağı saran alan. Şimdi genel olarak bütün ayakkabı markaları, geleneksel bütün markalar orta tabanı konfor alanı olarak belirliyor, alt tabanı. Skechers'ın bu konforda sağladığı şey
iç tabandaki farklılık. Yani bu memory foam dedikleri memory foam dedikleri model aslında iç taban. Yani ayakkabıyı ayağınızla buluşturduğu alandaki rahatlığı sağlama. Bu teknoloji aslında NASA tarafından tesadüfen bulunan bir teknolojiymiş. Yani araştırmalarda başka bir araştırma yaparken buldukları bir teknolojiymiş ve yatak ve yastıklarda genelde kullanılıyormuş. Daha sonra gündelik hayatta bu konforu nasıl sağlarız diye düşünürken ayakkabılarda Skechers bu ayakkabılarda bu modeli kullanmaya başlamış. Bu arada ilk dikkatimi çeken şeylerden biri, kutuyu açtığımda bu Skechers ayakkabılarda yedek bağcık çıkıyor. Diğer ayakkabılarda bunu göremedik. Basit bir şey ama bence önemli bir şey. Çünkü sonuçta bağcık ayakkabının hem de farklı bir renk vermişler. Havasını değiştirebiliyor birçok zaman. Bu ayakkabı da beyaz. Bütün ayakkabıları özellikle dediğim gibi beyaz seçmeye çalıştık. Skechers genelde renkli ayakkabılara çok daha önem veriyor ama ben beyaz ayakkabısını çok şık buldum bu arada. Ayağımda nasıl duracağını hiç bilmiyorum ama bakacağız. Rahatlığı konusunda pek bir şüphem yok ama ayakta nasıl duracağı önemli. Çok hafif olduğunu söyleyebilirim ayakkabının. İlk izlenimlerim Air Cooled Memory Foam diyor bu arada. Bu bahsettiğim iç taban teknolojisinin yeni versiyonu. Yani bundan sonra bir teknoloji daha geliştirdiler mi ondan tam emin değilim ama bu Air Cooled dedikleri teknoloji de yine aynı taban yapısı, rahatlık aynı. Sadece hava geçişini sağlayan bazı altta delikler var. Böylelikle ayağınız ayakkabının içerisindeyken daha fazla hava alıp daha uzun sürede daha rahat kullanım sağlıyor. Yani biraz teknolojik bir ayakkabı tabiri caizse. Ben beğeniyorum. Birazdan ayağımda göreceğiz. Tekrar yorumlarız. Bir şey söyleyeyim mi? Çok rahat. Çok rahat abi. Yani ayakkabıda konfor diyorsan abi Skechers gerçekten bu işi yapmış. Bir arkanı dön bakalım. Yani görüntü olarak da bence güzel gibi. Bilmiyorum nasıl. Bana çok sade geldi. Çok sade değil mi? Aynen. Ya beyazı biraz parlak mı? Kumaşından herhalde bilmiyorum ya da ışıktan mı? Diğerlerine göre biraz daha parlak. Detay çekimlerde daha rahat görürüz aslında onu. Hani böyle simli gibi sanki hissettirdi ama çok rahat onu söyleyebilirim. Evet bir tık var. Keyifli ayakta. Aha. Yanlardan çok esnek, önden çok esnek. Tabanı zaten bahsetmiştik. Bayağı rahat. Çok memnun kaldım ayaktaki duruşundan. Yani konfor anlamında. Ama görüntü anlamında tabii ki hani zevkler, renkler, diğerleri daha tarz. Çok net. Favorin bu mu? Güzel soru. Güzel soru. Air Force'un dışı, Skechers'ın iç tabanı. Hangisini alırsın dersen, yani alabilirsem ikisini de alırım ama şu an için zannediyorum Skechers bir adım önde benim için. Çünkü çok rahat. Eğer gündelik kullanımda çok fazla yürüyorsanız konfor sizin için daha önemlidir tabii. Skechers'ı tercih edebilirsiniz ama hani biraz daha böyle moda tarz diyorsanız Air Force çok daha güzel. Seni biraz zorlayalım mı? Ne yapacağız? Hadi ye. Evet, bugün sizler için 4 büyük spor ayakkabı markasının 4 ikonik modelini inceledik. Bu modellerin işte geçmişleri, kültürleri, benim ayağımda nasıl durdukları, kendi fikirlerim bunları paylaşmaya çalıştık. Bundan sonra da farklı ürünlerin, farklı modellerini incelemeye devam edeceğiz. Sizler de almak istediğiniz ürünleri Akakçı'ya girerek fiyatlarını karşılaştırabilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda bu ayakkabıların linklerini bırakacağız. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Almadan önce